İş yerinizde bir şeyler oluyor. Kimse sizinle konuşmuyor. Sizin konuştuklarınızı dinlemiyorlar, sözünüzü kesiyorlar. Ya da söylediklerinizle dalga geçiyorlar. Arkanızdan dedikodu yapıyorlar, söylentiler çıkartıyorlar, sizi küçük düşürüyorlar. Fiziksel, sözel ya da cinsel tacize uğruyorsunuz. Ya da bunların hiçbiri yapılmıyor ama size iş yerinde gerekli işler verilmiyor. Kapasitenizi göstermenize müsaade edilmiyor. Dolaylı olarak sizin başarılı olmanız engelleniyor. Bu durum sizi ruhsal ve fiziksel açıdan etkiliyor. İşte bütün bunlar varsa o zaman iş yerinizde mobbingden bahsedilebilir ve bizim bugün anlatacağımız konu da mobbing. İngilizcesi mobbing olan kavramın yerine Türkçe kelime aranmış ve bugün artık mobbing yerine yıldırma Türkçe olarak kullanılan bir kelime haline gelmiştir. Aslında iş yerlerindeki mobbing kavramının tarihçesi çok da eski değil. İlk defa 1980'lerde tanımlanmış ve daha sonra başta İsveç olmak üzere birçok ülkenin kanunlarına girerek yasallaşmıştır. Mobbing, bir ya da birkaç çalışanın hedef seçildiği, seçilen hedefin çaresiz bırakılarak iş yerinden ayrılmaya zorlandığı durum olarak tanımlanabilir. Türkiye'de mobbinge ilişkin rakamlarımız maalesef yok ama yurt dışında çok yaygın olduğunu gösteren rakamlar mevcut. Türkiye'de rakamlar olmasa da özellikle bazı iş kollarında mobbingin çok yaygın olduğu bilinmekte. Kimse her zaman zorba ya da her zaman hedef olmaz. O zaman ne oluyor da? Bazen bazı insanlar birdenbire zorbalaşabiliyor ya da birileri hedef seçilebiliyor. Çünkü zorbalık yapanların başka iş arkadaşlarına ya da yanlarında çalışanlara karşı son derece destekleyici olabildiği de görülebiliyor. Hatta onları zorbalık yaparken görenler bile buna şaşırabiliyorlar. Mobbing yapan kişilerin özellikleri birbirine çok benzer. Kendi kurallarının geçerli olmasını isteyen, ön yargılı, kendisini çok önemseyen ve başkalarının onları önemsemesini isteyen kişiler mobbing yapmaya daha yatkındır. Bu önemsenme ve güç isteği onların başkalarını ezmesine, aşağılamasına neden olur. Aynı zamanda da eleştirilere olan tahammülsüzlükleri de onları zorbalığa iter. Mobbing uygulayan kişi kendisini başarısız ve yetersiz hissettirecek çalışanı aşağılayarak kendisini iyi hissetmeye çalışır. Karşı taraftakine haddini bildirerek, onun yerini ona göstererek bu iyi hissetme duygusu artar ve davranışları bir tacize dönüşür. Karşı taraf itiraz ettikçe ya da karşı koydukça da bu tacizin ve mobbingin dozu artar. Çoğunlukla mobbing uygulayan kişi yönetici pozisyonunda olduğu için de etkisini çok iyi kullanabilir ve böylelikle artık mobbing dayanılmaz bir hale gelir. Mobbingde herkes hedef olabilir gibi gelse de her zaman herkes hedef olmaz. Bazı özellikleri olan kişiler daha çok hedef olurlar. Genellikle çatışmalara girmeyen, çatışmalardan kaçınan, hakkını aramayan, olumsuzlukları söylemeyen kişiler daha kolay hedeflerdir. Onlar kendilerine yapılan mobbinge itiraz etmezler, özellikle yöneticilerine karşı herhangi bir şey söylemezler. Ancak pasif direnişte bulunurlar. Onlar pasif direnişte bulundukları zaman da mobbingin dozu artar. Haklarını aramadıkları için, bu konuda şikayetçi olmadıkları için de mobbing artık dayanılmaz bir hale gelir. Mobbinge hedef olabilen diğer bir grup da tam ters davranışları olan bir gruptur. Onlar hırslıdırlar, göze girmeye çalışırlar, etkin olmaya çalışırlar. Onların bu çabaları mobbingçinin dikkatini çeker ve mobbingçi onları bir tehdit olarak algılamaya başlar. Dolayısıyla daha başarılı, daha iyi, daha muhteşem olmaya çalışırken mobbingin hedefi haline gelirler. İşte bu tür mobbingde narsistik mobbing yapan zorbanın kifayetsiz narsistlere mobbinginden bahsedebiliriz. Bu özellikleri taşısınlar ya da taşımasınlar. Tüm dünyada kadınlar mobbing için çoğunlukla hedef seçilirler. Ve bu hedef seçilme sadece zorba erkekler tarafından değil, zorba kadınlar tarafından da yapılmaktadır. Ve maalesef kadınlar dünyada birçok iş kolunda mobbinge uğramaktan kurtulamaktadırlar. Mobbing hem iş yeri hem de kişi için önemli bir sorundur. Mobbingle baş etmek için bir takım yöntemler gerekmektedir. Birçok ülke bu konuyu çok ciddiye almış ve yasalarına mobbingi koymuşlardır. Türkiye'de de iş kanunlarında mobbing yasası oluşturulmuştur. Ama mobbingle mücadele sadece yasalarla yapılamaz. Kişisel olarak mobbingle baş etmenin ilk adımı mobbing konusunda bilgilenmektir.
Daha sonra eğer size sistemik olarak bir mobbing uygulandığını düşünüyorsanız, bu durumu arkadaşlarınızla ve yetkililerle paylaşmak, bu konudaki rahatsızlığınızı dile getirmek ve size özellikle iş konusunda, iş yeterliliği konusunda yapılan uyarıları yazılı olarak istemek gerekir. Kişisel olarak mobbingle mücadele etmek için hayır demeyi, yapılan haksızlıklara itiraz etmeyi öğrenmek, kendinizi geliştirmek ve tüm bunları yapabilmek için gerektiğinde psikolojik destek almak yardımcı olacaktır. Mobbingin engellenmesi için kurumların da yapması gerekenler vardır. Kurum içi denetimler ve eğitimlerin yanı sıra yönetimin şeffaf olması, sık olarak bu konuda denetimler yapılması ve bunların çift taraflı olarak değerlendirilmesi mobbingin kontrolünü sağlayabilir. Unutulmaması gereken, yasalarda mobbingden sadece mobbing yapan kişi değil, çalışılan kurumun da sorumlu tutulduğudur. Birçok yanlış davranışı olduğu gibi mobbingi de engellemenin yolu çocukluktan itibaren bazı kuralları öğrenmekten geçiyor. Herkes çocukluğundan itibaren öğrenmelidir ki başkalarını ezerek yükselme sürekli olmaz ve başkalarını ezerek yükselmenin getirdiği iyilik hissi de geçicidir, hiçbir zaman kalıcı olmaz. Ve yine unutulmaması gereken, mutlaka öğrenilmesi gereken şey kişinin en önemli ilişkisinin kendiyle olan ilişkisi olduğudur. Eğer kendinizle iyi bir ilişki kuramıyorsanız başkalarıyla iyi bir ilişki kurmanız mümkün değildir. Zorbalık kendinizi daha iyi hissetmenizi geçici olarak sağlasa da kendinizle olan ilişkinizi hiçbir zaman düzeltmeyecektir.